Şimdi sağlık ücretsiz mi? Bazı dükkanlar var arkadaşlar, beni şaşırtıyor. Sıradaki durağımız. Bu videoda çok fazla sıradaki durağımız kullandım çünkü çok fazla durağımız var. Bir de uçaklar var, gel onlara da bakalım. İlker biber almaya karar verdi şimdi. Burası birkaç tane böyle farklı daireye kiraladıkları bir ev. Hiç mi böyle gerçekten alışveriş merkezi yok? Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Bugünkü konumuz Küba'da hayat. Eğitim sistemi, sağlık sistemi, buradaki genel olarak sistem nasıl çalışıyor? Bugün biraz gördüklerimizi bu konuda aktarmak istiyoruz sizlere. Yanlış bilinen şeyler var, düzeltmek istediğimiz ya da bizim hiç bilmediğimiz, merak ettiğimiz şeyler vardı. Burada ilk defa öğrendiğimiz. Bunlarla ilgili biraz daha böyle detay, bilgi dolu bir video hazırlamak istedik. Tabii ki bunlar nispeten bizim gözlemlerimiz ve bizim duyduklarımız, öğrendiklerimiz. Farklı bildikleri olanlar da yorumlarda paylaşabilirler. Bir yandan da Havana'nın sokaklarında yürümeye devam edeceğiz. Böylece beraber bir yandan da sokak turu yapmış oluyoruz. Evet. Şahsen benim Küba ile ilgili en merak ettiğim şeylerden biri abluka meselesiydi. Bir türlü böyle kafamda tam oturtamıyordum. Neden var, nasıl işliyor ve nasıl sonuçları oluyor, onu çok merak ediyordum. Burada bizzat yaşayarak gördük. Bazı dükkanlar var arkadaşlar, beni şaşırtıyor. Her şeyden böyle tek tek ya da birer ikişer tane var. Mesela şurada bir bar çikolata var, 70 peso. Yanında böyle bir kuru yemiş var, 20 peso. Üstünde şurada bisküviler var, 35 peso bir tanesi. Küçük kutu içecekler de 100 pesoymuş. 1 euro diyebiliriz bugünkü haliyle. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane Mercado var, market yani. Bayağı içeride böyle salçalar, sular, işte zeytinyağı, öyle şeyler var. Fasulyeler 4 dolar. Buranın kendi fasulyeleri, siyah fasulyeler 3 dolar. Burası yine dolarla alışveriş yapılan sadece bir mağaza. Peso geçmiyor burada. Makarnalar 1.20 dolar. Şöyle bir paket makarna. Devam edelim bakalım. İçecekler var. Rom, Santiago de Cuba. Romu 20 dolar. Bayağı pahalıymış. Şöyle bir rom 20 dolar burada. Arkaya geçelim bakalım neler var. Geçilemiyor. Ha, buraya kadarmış. Aynen. Unlar var kiloluk ama fiyatı yazmıyor. Burada minik biralar var. 1 dolar civarı biraların fiyatı. Böyle bir paket yapmışlar. Zeytin. Zeytin, şarap ve bakalım bir şey. Evet. 6 dolar. Ananaslı bir içecek sanıyorum ki. Evet. Durumlar böyle. Burada da fiyatlar. Şimdi bizim buraya gelmeden düşündüğümüz şöyle bir konu vardı. Tamam, Küba'da işte bir sürü malzemelerin sıkıntısı olduğunu biliyorduk. İşte biz de yanımızda ona göre eşyalar getirdik, ilaçlar getirdik vesaire. Ama hani tamam, Amerika yollamıyor da hani diğer ülkeler niye yollamıyor ki? Diğer ülkelerden sonuçta alabilirler, ticarete devam edebilirler gibi düşünüyor insan. Ama konu derinliğinde çok farklıymış. Evet, yani Amerika'nın aldığı bazı ekstra kararlar var. Olayı çok daha zorlaştırıyor. Ticareti çok daha zorlaştırıyor. Eğer bir gemiyle Küba'ya bir ürün satacaksanız, gemi Küba'nın limanlarına yanaşıyorsa bu gemi 6 ay boyunca herhangi bir Amerika limanına yanaşamıyor. Bu gemi taşımacılığı açısından oldukça büyük bir problem. Nothing. Şekerin var mı diye sordu. Birçok firma ya da birçok ülke Amerika ile ticaretine sekteye uğramaması için Küba'daki ticaretinden vazgeçebiliyor. O zaman Küba niye kendi gemileriyle bu işi yapmıyor, değil mi? Yani 2-3 tane gemi al, Avrupa'dan ürün taşı. Yani ekonomik olarak o kadar zor durumdalar ki gemi üretemiyoruz, gemi alamıyoruz. Ham madde sıkıntısı var çünkü. Evet. Gemi üretmek için gereken ham maddeleri nereden bulacaklar gibi başka öyle bir bilgi birikimi de yok bence burada. Olabilir. Şey de diyorlar zaten, bizim uzman olduğumuz konu denizcilik değil. Evet. Sağlık, daha çok eğitim uzman oldukları konular bunlar. Bir pazar bulduk, meyve sebze satılan kapalı bir yerde. İçeri gideceğiz. 15. İlker biber almaya karar verdi şimdi. 15 pesoya şu paketli biberlerden alıyor. Sebebi de tohumlarını almak. Türkiye'de yetiştiririz diye bu biberlerden pek görmedik çünkü biraz farklı. Bakalım, tohumlarını alıp Türkiye'ye götüreceğiz, ekeceğiz. Ne çıkacak sonunda göreceğiz.
10 da varmış da. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes diyor. Buenas tardes, sí. No, no, aquí es tarde. Sí. Adios. Niye beğenmedin Buenos Tardes'imi? 12'den sonra Tardes diyebiliriz. Biberlerimiz. Biberler ve İlker. Güle güle yiyelim bakalım hadi. Kazıklanmışsın canım. Arkadaş şu anda alıp giden arkadaşı sordum, sana 2 katı fiyat vermişler. 30 yumurtayı 450'ye mi almış? Aynen. Abi ben pazardan almadım. Dükkandan aldım. Aynı şey. Ama dükkanda döküntüydü zaten. Neyse 2 kat yine 3-4 katlı söyleyeyim. Aynen. Ah. 500, sí. Por todo. 540. Sí, el mañana compramos 900. Por eso. Porque no sabemos. No. 500 or 500. 500. Sí, sí, gracias. Gracias. Uyardı bizi. Evet arkadaşlar, 500'den fazla vermeyin dedi. İlker öylesi 900 veriyormuş. Neyse 10 tane almışsınız. Evet. Ama teşekkür ederiz. Bak yardımcı olmaya çalıştık. Aynen. Hadi bakalım çıkalım pazardan. Gidiyoruz. Abluka ile ilgili bir diğer problem de şimdi Avrupalı bir şirketsiniz diyelim ve Küba ile ticaret yapmak istiyorsunuz. Amerika diyor ki eğer sen Küba'ya bir ürün sattıysan bana satamazsın. Ya da alsalar bile bu sefer araya başka ülkeler ve başka firmalar giriyor ve her giren firma ya da ülke için komisyon üzerine yani biniyor. o kuralın arkasından dolaşmak için o ülkeden o ülkeye, o ülkeden o ülkeye ürün yollanırken araya bir sürü aracılar girdiği için komisyon maliyetleri artıyor. Bu sefer de ürünler aşırı pahalılaşmaya başlıyor. Evet, yani Küba'da bulabilseniz bile bazı şeyleri bu sefer fiyatı çok yüksek olmaya başlıyor. Bir diğer problem de bu. Şimdi tüm bunların ışığında bizim aklımıza tabii ki bir de bayağı şehirler arası yolculuk yaparken şu geldi. Hep böyle şehirler arası araziler o kadar boş ki aslında ekilebilecek o kadar boş toprak var ki. Hani dedik ki neden kendileri bunları çok güzel ekip biçip aslında gıda konusunda en azından biraz daha iyi duruma gelmiyorlar. Neden kendilerine yetmiyor bu insanlar? Bunun sebebi de şuymuş, aslında artık gençler tarımdan çok uzaklaşmış, herkes üniversitede okumak istiyor ve devlette de burada bir kural var, eğer toprağı işlemiyorsa belli bir süre sonra sahibinden alıyor devlet. Bir toprak reformu yapılıyor ve köylülere devlet toprak dağıtıyor. Alın işleyin. Devrimden sonra oluyor. Ondan sonra ama aynı zamanda eğitim seferberliği de yapılıyor. Böyle kitlelerin işte okuma yazma oranı, üniversiteye gitme oranı falan çok arttıkça tabii tarımdan uzaklaşıyorlar. İnsanlar şehir hayatını gördükten sonra geri dönmek istemiyor. Dolayısıyla toprağı işlemeyenin toprağını devlet geri alıyor. Bu sebeple de şu anda devlete kalmış ve işlenmeyen çok fazla boş arazi var yollarda. Ama şimdi devlet yeni teşvikler yapıyormuş bu arazilerin tekrar işlenmeye başlaması için. Ve sanıyorum bir şekilde iyi miktarda paralar veriyorlar ki, bilmiyorum tur rehberimizin söylediği eğer doğruysa, şu an Varadero'da bizim mesela kaldığımız böyle tatil köylerinde falan toprağı işleyen Kübalılar kalabiliyormuş. Yani biraz daha durumları iyi oluyormuş toprak işlerlerse diye duyduk. Evet. Şimdi şöyle yerel bir kulübe var. Burada hamburger, minik pizza, sandviç falan satıyorlar. Yaklaşık 50 peso ile 100 peso arasında değişiyor her şeyin fiyatı. Pastaları böyle açıkta taşıyorlar arkadaşlar. Ambalaj diye bir şey yok. Ellerinde çıkıp böyle bir kartonda bu şekilde gidecekleri yere kadar götürüyorlar. Hep böyle gördüm. Gelmeden önce de okuduğum bir şeydi bu. Sanırım bu karton, ambalaj falan bunlar fazla maliyetli şeyler ya da çok kolay bulunmadığı için. Bayağı böyle açıkta gidiyor pastalar. Domuz eti var, normal bizim yediğimiz bir sığır eti var. Genellikle, hatta chorizo var. Bu İspanyolların sucuğu diyebileceğimiz chorizo.
200 ile 250 peso arası değişiyor etlerin kilosu. Yani yaklaşık o da 2,5 euro yapmış oluyor sokak fiyatına göre düşünün. Ama şey tuhaf tabii, buzdolabı diye bir şey yok. Biraz belki zoom in yapabilirsin oradan. Tamam. Vantilatör var. Vantilatör var, buzdolabı yok, her şey açıkta. Şöyle. Abi tam karşıma çıkmasa daha iyiydi de. Şöyle. Arkadaşlar şimdi diyebilirsiniz ki Küba'da bu sokaktaki minik hani dükkanlar, yerel mağazalar dışında hiç mi böyle gerçekten alışveriş merkezi yok, hiç mi yabancı markalar yok? Aslında tam onun merkezini bulduk şu anda. MLC denilen alışveriş merkezi ya da böyle dükkanlar, alışveriş yapılan yerler var. Buradaki bir MLC kompleks hatta. Farklı markalar, burada yurt dışından farklı markaların mağazaları var. Ama tabii fiyatlar burada yaşayan hani ortalama bir Kübalı için çok yüksek. O yüzden ya turistler buradan alışveriş yapıyor ya da gerçekten parası olan Kübalılar. Örneğin şurada Casablanca diye bir parfümerici var. Bütün yabancı parfüm markaları, işte kozmetik ürünleri hepsini bulmak mümkün. Yani belli noktalarda var aslında ama sadece halkın buraya ulaşımı çok zor. Bu mekanlarla ilgili enteresan bir şey de şu, yani bu mağazalarla ilgili. Burada euro ile alışveriş yapılıyor. Bunun içinde lokallerde bir kart var. O karttan çektiriyorlar parayı. Peso ile alışveriş yapılmıyor yani buradaki yabancı ürünlerde. Böyle enteresan bir durum. Bir de şöyle enteresan bir şey oldu mesela. Jesus diye bir arkadaşımız var burada. Jesus'la oturduk böyle muhabbet ediyoruz. Telefonu çaldı adamın. Kardeşi arıyormuş. Abisine şey diyor. Şu caddede, şu sokakta tavuk kuyruğu var. Hadi gidelim. O da rica etti yani sen benim yerime sıraya gir. Tavuk al. Doğum günü. Jesus'un da doğum günü. Evet yani tavuk belirli bir zamanda bir yerlerde bulunabiliyor ve o böyle telefondan telefona, kulaktan kulağa onun bilgisi dağılıyor. Ah şurada sıra varmış. Daha önce Trinidad'da da görmüştük. İnsanlar apar topar işi gücü bırakıyor herhalde. O sıraya gidip tavuk bekliyor yani. Ülkenin ekonomisinin genel olarak sıkıntıda olması, herkesin genel olarak yoksullaşmasının haricinde bir de işte bu anlattığımız abluka meselesinden dolayı ürünlere ulaşım da zor. Yani o parayı bir şekilde denkleştirdiniz, o ürüne ulaşamıyorsunuz. Mesela biz buraya gelirken çok basit şeyler yani telefonda batarya isteyen oldu. Şarj kablosu isteyen oldu. Yani şarj kablosu alacak parası var belki ama ulaşamıyor. Bir de öyle bir sorun. Da çok pahalı Evet. işte. Şimdi Küba ile ilgili daha önce benim de başka videolardan izlediğim bir durum vardı arkadaşlar. Burada Trinidad'da da hemen şimdi bir benzeri karşımıza çıktı. Burada çok uzun kuyruklarda bekliyorlar. Böyle otobüs için olsun, yemek satın almak için olsun, eczanelerde, telefonla ilgili durumlarda işte internet kartı almak için vesaire hep çok uzun bir kuyruk durumu var. Şimdi arkamda çok uzun bir kuyruk var. Sordum biraz önce ne bekliyorlar, otobüs mü bekliyorlar diye. Şu karşıda bir yer var, arabanın arkasında kalıyor. Orada böyle et, işte tavuk falan veriyorlarmış. Onu bekliyor insanlar. Herkesin bir limiti var. İşte atıyorum şu an tamamen aylık 2 kilo balık işte bir kişiye şu kadar gram tavuk gibi böyle limitler de var. Satın alsanız da o şekilde alabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Şimdi sokaklarda yürümeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar San Cristobal diye bir restoran var. Bayağı anladığım kadarıyla pahalıca bir restoran bulmuşum. Şimdi menü getiriyorlar ama özel böyle odaları falan var. Süslemede birazcık abartıya kaçmışlar. Burada herhalde çok özel düğünler falan kutlanıyordur. Normal yemek yenecek bir yere benzemiyor. Biz de daha böyle buranın lokal yemeklerini yiyeceğimiz bir yer arıyorduk ama böyle bir yer çıktı. Şimdi arkadaşlar lokal bir restorana geldik. Hem düzgün bir yer, temiz bir yer ama hem de aşırı uygun fiyatları. Gittiğimiz öbür turistik yerlerden çok farklı. Bu 1 euro. Evet, fajita işte söylediğimler tavuk bayağı da güzel görünüyor. 1 euro, 100 peso. Neyse sokaklık buradan çekiyoruz. Ben de hamburgersi söyledim. Hamburger geleceğini düşündüm. Hamburger köftesi geldi. Hamburger sadece tavuğu geldi. Bu da 0,25 euro diyebilirim. 20 peso. Bayağı uygun ve lezzetli görünüyorlar. Birazcık turistik yerlerden çıkıp yerel yerlere gidince yani uyguna gidebiliyor şu an. Bir şey söyle, bir önce sorduğumuz yerde ne kadardı yemekler? Az önce gösterdiğim restoranda 18 dolar, 18 euro falan bir ana yemek. Afiyet olsun.
Sıradaki durağımız, bu videoda çok fazla sıradaki durağımız kullandım çünkü çok fazla durağımız var. Kapitol binası. Bu birazcık size tanıdık gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü Amerika'daki Beyaz Saray binasına çok benziyor. Zaten ondan esinlenerek ve çok benzetilerek yapılmış. Sadece şöyle bir farkı var. Ondan biraz daha uzun. O yüzden Kübalıların bu birazcık gurur duyduğu bir şeymiş bizdeki daha büyük diye. Kapitol binası da böyle mutlaka turistlerin de işte gördüğü ya da böyle buluşmak için falan kullanılan bir meydan. Bu binayla ilgili yanılmıyorsam şöyle bir durum var. Bir dönem zaten meclis olmuş, sonra değişmiş. Şimdi tekrar meclis olarak kullanılıyor diye biliyorum. O açıdan böyle direkt aslında şöyle merdivenlerinden çıkıp girebileceğiniz bayağı halkla iç içe bir bina. Her türlü yani bir devlet binası için çok fazla korumasız olduğunu görüyorsunuz. Bu kadar şehir için önemli bir bina. Arkadaşlar Kapitol binasının hemen yan tarafında da tiyatro binası var ve bu tiyatro binası bayağı bakımlı, çok iyi bir durumda. Yalnız onun da içine giremedik. Şu anda kapalı dediler. Az önce bir Pro fabrikasının yanından geçtik. Ben orayı da çok merak ediyordum. İçerisini gezmek istiyordum. Ama orası da restorasyon sebebiyle kapalıymış. Devrim Müzesi zaten o şekildeydi. Ne yazık ki henüz Havana'da her yer açılmamış. Çünkü 2021 Kasım'dan itibaren turist kabul etmeye başladılar. Öncesinde korona sebebiyle uzunca 1,5 neredeyse 2 yıllık bir süre kapalıydı. Ülke kapalıydı. O yüzden yeni turistik yerler açılmaya başlıyor. Ama tiyatro binası dışarıdan da bayağı güzel görünüyormuş. Bana biraz Prag'ı hatırlattı bu üstündeki heykeller. Ve gelelim Küba'nın meşhur sağlık sistemine. Hep dünyada işte Kübalı doktorlar çok iyi, Küba'da sağlık sistemi çok iyi, biyomedikal alanında çok gelişmişler diye duymuşuzdur. Hatta bu korona sırasında da kendi aşılarını yaptılar ve halklarının %90'dan fazlasını aşılayan dünyadaki sanıyorum bu konuda bir ya da ilk üçteki ülkelerden biri. Göre en yüksek aşılanma oranı Küba'da. Aynen ve şimdi kendi aşılarını diğer ülkelere de satmaya başladılar. Şimdi sağlık ücretsiz mi? Sağlık sistemi ücretsiz mi? Evet. Küba'da tabii ki Kübalılar için burada herhangi bir hastalandıklarında bir şey olduğunda hatta bizim rehberimiz uç bir örnek verdi. Atıyorum bir köyde ambulans giremedi, yollar çamurlu, helikopter gitti, onu aldı, hastaneye götürdü, hastanedeki bütün masraflarına, ilaçlarına kadar her şeyi devlet karşılıyor. Hiçbir şekilde para ödemiyorlar. Eğer sonra hastaneden çıktıktan sonra eczaneden ilaç almanız gerekirse çok cüzi, minimal bir şey ödeyerek ilaç alıyorsunuz. Ama kendiniz tabii ki gidip hani herhangi bir şey eczaneden almak isterseniz tabii bulursanız o zaman para ödemeniz gerekiyor. Yabancılar için de sağlık sigortası gerekiyor mutlaka. Yabancılar için tabii ki ücretli. Sağlık sisteminde genel olarak durum bu. Ama eczaneden ilaç bulmak oldukça zor. Gerçekten zor. Bunun sebebi de yine ham madde sıkıntısı. Aslında biyomedikal konusunda çok ilerlemiş durumdalar. İş güçleri var, bununla ilgili bilgileri var ama ellerinde yeterince ham madde malzeme olmadığı için birçok şey üretemiyorlar ama ürettiklerini de dışarıya satma konusunda başarılılar aslında. Bu konuyu şimdi ekonomiye bağlayacak olursak. Herkesin aklında olan şey, bu insanlar ne yapıyordur? Prosu meşhur, pro satıyor. Rom'u meşhur, rom satıyor. İşte turistik bir ülke. Güney Amerika denince akla gelen 3 şehirden biri bence Havana'dır. Turistik bir şehir. Turizm varsa pandemiden dolayı o apayrı bir sıkıntı oldu da. Ülkenin aslında en büyük gelir kalemlerinden biri bu biyomedikal ürünlerin satışı. İşte korona aşısıdır. Başka birkaç tane daha meşhur. Mesela akciğer kanserinin özel bir tipine göre özel bir aşı üretmişler. Normalde 2-3 yıl yaşayabilecekken insanları 20-30 yıla kadar ömrünü uzatabiliyorlarmış. Onun haricinde çok ilginç bir şey daha öğrendik burada. Misyon diye bir şey var. Doktorlarla da tanıştık burada bu arada. Bir fizyoterapistle tanıştık mesela. Yine doktorla tanıştık. Onlar anlattı. Eğitim sistemi iyi olduğu için çok fazla böyle iyi eğitimli, üniversite mezunu bir kitle var burada. Ama Küba herkese, yani Küba devleti aslında kendisini insanlara gerçekten iş sağlamakla yükümlü görüyor. Bunu yapıyor. Ama bir yere kadar. Elinde yüksek eğitimli, büyük bir nüfusta olduğu için bunu şu şekilde değerlendirmişler aslında. Bazı ülkelere profesyonel uzman ihraç ediyor belirli sürelerde. İşte özellikle bu konudaki geri ülkelere, işte Venezuela gibi, eskiden Brezilya. Bolivya gibi, Brezilya. Aynen. Onlara Afrika'da bazı ülkeler. Hangi ülkeye 15.000 doktor gönderdiği Venezuela mıydı, Brezilya mıydı yine? Ya Venezuela ya Bolivya mıydı? Yani ciddi anlamda ciddi sayıda doktor gönderiyor orada bir süre çalışmaları için ve devlet bunun üzerinden de önemli bir gelir kazanıyor. Çünkü burada ama bir de şöyle bir dipnot var. Doktorlar burada Küba'da alacakları normal maaş alıyorlar. Bir de ayrıca orada çalışmaları için ufak bir maaş alıyorlar ama orada kazandıklarının büyük bölümü aslında Küba devletine kalmış oluyor. Ve bu da ciddi bir gelir sağlıyor ülkeye.
Ülkede bu kadar iyi doktorlar var demişken hemen eğitim sisteminden de kısaca bahsedelim. Liseye kadar eğitim burada zorunlu. Askerlik kısmına gelince üniversiteden önce erkekler 1 yıl askerlik yapıyor. Üniversite okuyacaklar, okumayacaklar 2 yıl yapıyor. Kadınlar için ise gönüllü askerlik var. Bu da şöyle, mesela üniversiteye girmek için bir kadının puanı yetmedi. Askere giderek biraz daha yüksek puan kazanıp seneye üniversiteye girme şansını artırıyormuş. O şekilde gönüllü askerlik yapan kadınlar da varmış. Gönüllü askerliğe teşvik. Aynen. Gönüllü askerliğe teşvik var. Sonuç olarak eğitim sistemi de tamamen ücretsiz tabii ki. Özel okul diye bir şey yok. Herkes devletin okullarında eğitimini ve iyi bir eğitimini alıyor. Ta ki üniversite, master artı doktora dahil, doktora yapacaksanız onun ücretine kadar devlet tarafından karşılanıyor. Az önce dedik ki yurt dışına sağladığı iş gücüyle ciddi bir gelir elde ediyor. Onun dışında sattığı biyomedikal ürünleriyle elde ediyor. Bir de tabii ki sizin de tahmin ettiğiniz gibi turizm geliri var. Turizm geliri tabii ki çok sıkıntıya girdi son 2 yılda koronadan dolayı. Çünkü devlet şöyle bir politika izlemiş burada. Sağlık her şeyden önemli. Turizm geliri varsın olmasın deyip ülkeyi 1,5 yıldan fazla bir süre aynen full kapattılar. Hiçbir ülkeden turist almadılar ta ki 2021 Kasım'a kadar. Biz de daha ilk gelen gruplardan bir tanesiyiz diyebilirim. Normalde yürüdüğümüz her yer çok daha kalabalık oluyormuş. Biz şimdi daha boş halini görüyoruz. Yeni bazı yerler restore ediliyor, yeni açılıyor. Ama herhalde bu aşılanma oranlarıyla da birlikte daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdiki durağımız devrim için çok önemli bir nokta. Grand Mağ teknesinin yanındayız. İçeri kadar giremiyoruz. Böyle camların arkasından bakabiliyoruz. Kişi başı 200 peso verip bilet alıyorsunuz girişten ve buraya kadar gelebiliyorsunuz. Bu teknenin önemi şu. Fidel'in, işte Che'nin, Raul'ün Meksika'dan Küba'ya ayak bastıkları, geçtikleri o ünlü tekne bu. Bu teknenin ismine bir gazete bile var, Grand Mağ gazetesi. 1943 yapımı Amerika'da yapılmış ahşap bir tekne, yaklaşık 20 metre boyutlarında ve bununla zorlu bir yolculukla okyanusta hem de bir dalgaya, fırtınaya yakalanıp çok zor bir şekilde geri dönüyorlar Küba'ya. Hatta şöyle bir şey oluyor, yolda birisi bu dalgalar sırasında denize düşüyor ve aslında çok zorlu bir yolculuk olduğu için bir an önce Küba'ya varmaları lazım. Fidel'e soruyorlar, dönüp geri alalım mı yoksa yola devam mı edelim diye. O da biz arkada kimseyi bırakmayız deyip dönüp geri alıyorlar o arkadaşlarını ve hatta kurtarıyorlar ve yola tekrar devam ediyorlar. Yalnız Küba'ya çıktıklarında tabii çok zor durumdalar. Açlar, susuzlar, yolculuk düşündüklerinden çok daha uzun sürmüş. Biraz şimdi bu Grand Mağ'ın hikayesinden bahsedelim. Aslında olay şöyle gelişiyor. Fidel, Raul kardeşi ve etrafında onları destekleyenler Meksika'da örgütlenmiş durumdalar. O sırada Raul Che ile tanışıyor ve Fidel'le tanıştırıyor Che'yi. Bu şekilde zaten bir doktor ihtiyaçları da olduğu için Che de onlara katılıyor ve hep beraber Küba'ya doğru yola çıkmak için bu Grand Mağ teknesini kullanıyorlar. Aslında tabii ki bu zaten böyle biraz ütopik geliyor. İşte belli bir grup asker toplanmış, Küba'ya çıktı. Ondan sonra devrimi başlattı, gerilla savaşı. Böyle biraz hikaye gibi geliyor ama aslında bunun arka planında çok ciddi bir örgütlenme var. Küba'da, adada olanlar ve Fidel'in geleceğinden haberdar olanlar, yani aslında Fidel'e destek olanlar orada kendileri eylemler başlatıyor onların karaya çıkacakları gün ki polisler, işte askerler Fidel'in geldiği gemiyi fark etmesinler. Dikkatlerini dağıtmak için başka eylemler yapıyorlar ve biraz karışıklık yaratıyorlar. Ama bu fırtına yüzünden yol çok uzun sürünce daha geç karaya ulaşıyorlar ve onlar karaya ulaşana kadar zaten o eylemler bastırılmış oluyor ve devletin askerleri de haberdar olmuş oluyor Fidel'in geleceğinden bu gemiyle. Dolayısıyla direkt saldırıyla karşılaşıyorlar. Bu tabii ki çok talihsiz bir durum oluyor. Bu saldırı sırasında da çok fazla kişi hayatını kaybediyor. Kalanlar da dağa kaçıp gerilla savaşını başlatıyorlar. Şimdi geminin bahçesinde de, yani geminin olduğu yapının bahçesinde de böyle farklı zırhlı araçlar sergiliyorlar. Nedir diye şimdi geldik, okuduk, burada açıklamaları var, İngilizce de var. Bunlar köylülerin devrime destek olmak için kendileri yarattıkları aslında zırhlı araçlar. Mesela bu traktörden yapılmış bir zırhlı araç. Bu da aynı şekilde çiftçilerin hazırladığı araçlar. Ellerinde hangi imkanlar varsa artık onları kullanarak Fidel'in başlattığı harekete destek olmaya çalışmışlar. Şimdi devrimin sonuna doğru artık zaten, yani devrimin olmasına çok yakın zamana doğru ellerindeki imkanlar da artıyor. Destek de iyice büyüyor ve sonunda Fidel'in bir arabası olmuş sanıyorum. Yazmışlar buraya Komandansiye General diye. Bu Fidel'in artık 1958'lerde kullandığı araba. Arkadaki arabalarda Raul'ün ve başka komutanların kullandığı arabalar.
Bir de uçaklar var, gel onlara da bakalım. Uçakların olduğu bölümde bir yer dikkatimizi çekti. Şimdi oraya geldik. Burada düşen bir uçağın kalıntıları var. Bu devrimden 2 yıl sonra 61 yılında Domuzlar Körfezi'ne çıkartması sırasında düşürülen bir uçak ve Amerikalı bir pilot tarafından kullanılıyor. Yalnız burada şöyle enteresan bir durum oluyor. Uçak düşüp Amerikalı pilot öldükten sonra Amerika naaşını geri istemiyor. 19 yıl boyunca Küba'da kalıyor. Bunun sebebi de şu. Domuzlar Körfezi çıkartmasını aslında tabii ki Amerika destekliyor ve Küba'dan, devrimden sonra Amerika'ya giden Kübalıları örgütleyip, onları eğitip, onlara silah verip ve kendi destekleriyle birlikte çıkarma için gönderiyor. Ama bunu dünya nezdinde hiçbir zaman kabul etmek istemediği için burada ölen pilotlarının naaşını da geri istemiyorlar. Çünkü bu resmen kendileri uçaklarla saldırdıklarının bir kanıtı olacağı için uzun süre bunu inkar ediyorlar. Ve 19 yıl sonra 1979'da istiyorlar ve tekrar Amerika'ya naaşı geri dönüyor bu pilotun. Domuzlar Körfezi zaten Küba'nın tarihinde çok önemli bir nokta. Çünkü Amerika'ya karşı kazanılan büyük bir zafer, devrimden sonra Kübalıların kazandığı büyük bir zafer olmuş oluyor. Grand Mâ teknesinin hemen karşısında da Devrim Müzesi var arkadaşlar ama restorasyon sebebiyle kapalıymış şu anda. Buraya kadar geldiniz, Devrim Müzesi'ni gezmediniz mi diyenler çıkabilir. Onu da buraya not düşelim. O yüzden orayı ziyaret edemiyoruz. Yenilenecekmiş. Belki bir daha Küba'ya gelirsek o zaman görürüz. Arkadaşlar şimdi Santa Clara'daki Devrim Meydanı'ndayız. Arkamda gördüğünüz Che'nin anıtı ama bununla ilgili ilginç bir durum var. Bu 88'de yapılmış. Yani ölmeseydi, 88'de yaşasaydı nasıl görünecekti? Aslında onu yansıtmaya çalışmışlar. Yaşlı halini yapmışlar. Bu yapının altında da burada mozareler, anıt mezarlar var. Che ve birlikte Bolivya'da savaştıklarının ve orada hayatını kaybedenlerin. Hepsinin mozaresinin başına da birer böyle sarı karanfil koymuşlar. Kimin doğum günü ya da ölüm günü ise de onu değiştirip kırmızı karanfil koyuyorlarmış. İçeride çekim, fotoğraf, video kesinlikle yasak. Hem mezarların olduğu tarafta hem de müze tarafında. Çünkü hemen karşılıklı müze var öbür tarafında da. Yine Che'nin hayatını işte doğumundan ölümüne kadar özet geçen bir müze var. Hem çok konuşulmuyor, sessiz olmak gerekiyor hem de kesinlikle çekim yapılmıyor. Şimdi bu meydanda enteresan olan bir başka durum da şu. Meydanı zaten özel olarak tasarlamışlar. Örneğin şurada arkada muhtemelen çok göremeyeceksiniz ama 2 tane yıldız var. Onlar Che'nin rütbelerini temsil ediyor. Yıldız, evet, yıldız şeklinde fıskiye aslında onlar ve Che'nin rütbeleri onlar. Yan taraftaki palmiyelerin sayılarını da öyle bir ayarlamışlar ki Che'nin doğum tarihini yansıtacak şekilde koymuşlar gibi böyle detaylara dikkat etmişler. Santa Clara'ya bu arada sonradan Bolivya'dan getiriliyor Che'nin naaşı. Şimdi hazır buradayken Che'nin hayatından da çok ufak bir bahsedelim. Che Arjantin'de doğan bir doktor. Daha sonra Meksika'da Fidel ve Raul ile tanışıyor, devrime katılıyor. Buraya geliyor Küba'ya ve burada çok önemli bir rol oynuyor. Zaten komutan oluyor burada Küba'da. Ama devrimci ruhu hiç durmadığı için önce Kongo'ya gidiyor oradaki devrimi desteklemeye. Sonra oradan da Bolivya'ya gidiyor. Ancak tabii CIA falan da peşinde olduğu için Bolivya'da en sonunda yakalanıyor ve orada öldürülüyor. Çok kısa özeti bu diyebiliriz. Şimdi hava çok sıcak ve ne yazık ki içeriği de gösteremediğim için meydan bu kadar. Yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar burası Santa Clara'daki bir başka müze ama şu anda kapalı olduğu için ziyaret edemiyoruz. Bu müzenin anlattığı konu da aslında şu. Biliyorsunuz bu Che'nin önderliğinde Santa Clara'da bir trene baskın yapılıyor ve içindeki bütün silahlar ele geçiriliyor ve bu da aslında devrimi en önemli günü. O gün zaten Batista terk ediyor şehri. Bunlar da o orijinal vagonlar. Bu orijinal vagonları sadece bahçede görebildik. İçerideki müzeyi gezemedik ne yazık ki. Ama en azından bunu da sizinle paylaşmış olalım. Bu arada turizm demişken bir de şöyle enteresan bilgi var. Şimdi burada sistem tabii sosyalizm olunca otellerin tamamı ya devlete ait ya da %51 devlet ortaklığı. Yani yabancı bir otel bile olsa %51 devletin. Aynı şekilde tur operatörleri, yerel rehberler hep devlet memuru. Veya taksi şoförleri de devlet memuru. O eski klasik arabalar devletin. Çoğu devletin. Arkadaşlar Küba'nın bir başka bölgesinden herkese merhabalar.
Varadero olarak geçen buranın Bodrumu gibi diyebileceğimiz bir yerdeyiz. Tatil yeri Küba'nın Varadero. Daha çok böyle otel serilerinin olduğu, bizim biraz Antalya, Alanya bölgesini andırıyor diyebiliriz. Zaten haritaya bakarsanız Varadero böyle ince uzun bir çıkıntı. Uzun derken bayağı kilometrelerce uzun bir sahil şeridi. Bir tarafı daha çok kumsal, bir tarafı kayalık olduğu için çok denize girilmiyor. Kumsal olan tarafında da Atlantik Okyanusu'ndan yüzüyorsunuz ve böyle turkuaz deniz, işte beyaz kum konsepti olan bir yer. Şimdi birazcık hava bulutlu ama yine de Küba'nın canlı renkleri otelin içinde de görünüyor. Böyle iki katlı evler yapmışlar. Odalar orada. Oteller var dediysem böyle çok böyle 15-20 katlı oteller düşünmeyin. Daha çok yine böyle alçak katlı oteller. Şimdi ben de size bizim kaldığımızı göstereyim. Birazcık burayla da ilgili fikriniz olsun istedim. Küba'nın başka bir yüzü diyebiliriz. Küba'nın en turistik tarafı diyebiliriz. Yalnız bu otelle ilgili şöyle ilginç bir durum var. Daha doğrusu bu bölgedeki otellerle ilgili. Şimdi gittiğimiz, gördüğümüz diğer yerlerde, şehirlerde hani biraz da ekonomik durumu görünce Kübalılar çok hani tatile gelebiliyor mu, gelemiyor mu aklınızda soru işareti oluyor aslında. Ama baktığımız zaman bu otelde, her şey dahil bir otel burası, bayağı kalan Kübalı da var. Hatta ilginç bir şekilde bunların çoğu çiftçilikle, tarımla, toprakla uğraşanlarmış. Çünkü şu ara çok ciddi teşvikler yapıyormuş toprağa dönmeleri için insanların, devlet. O yüzden anladığım kadarıyla ekonomik durumları daha iyi ve tatile gelebiliyorlar. Burası havuzu. Şimdi denize doğru çıkalım. Size sahili göstereyim asıl. Kumsal bayağı güzel görünüyor. Kübalılar dışında da en fazla hangi ülkeden insan var derseniz Ruslar var. Bayağı buraya gelen çok fazla Rus var. Kanadalılar geliyor diye duymuştum ama çok denk gelmedim. Şimdi bu köprü bizi denize çıkaracak. Biraz dalgalı. Arkadaşlar tropik iklimde gerçekten hava böyle dakikalar içerisinde değişebiliyor. Sabah o kadar güneşli, deniz çok güzelken bir anda bulutlandı, rüzgar çıktı ve böyle 10 derece falan oynadı sanıyorum ama çok enteresan. Şimdi biraz bu halini de gösterelim istedim Varadero'da. Burası aslında çok uzun, uçtan uca bir sahil ama ara ara böyle kayalıklar ve minik koycuklar var bir yandan da ve birçok yerde de belli aralıklarla oteller olan bir yer. Burası tam manzara noktası. Böyle güneş batışı olsa aslında çok güzel izlenir ama şu anda bulutlu. Bir de kaya yapısı çok enteresan, ilginç geldi bana. Bak şuraya göstermeye çalışayım şuradan. Böyle minik karabiber ağacının taneleri gibi, karabiber şeyi gibi minik minik kırmızı yosun mu diyelim bunlara? Yosunlar var. Şöyle bir şey. Tabii şu anda kış ayındayız zaten aslında Küba'da. Bir tık kışı hissettik diyebilirim şu an. Şöyle sizi manzarayla baş başa bırakayım ben yine. Yemek yemek ve bir şeyler içmek için Van Van diye bir yere giriyoruz şimdi. Bloglarda okuduğum, tavsiye edilen bir yerdi. Dekorasyonu çok orijinal, size onu göstermek istiyorum. Her şey eski plaklara, pick-up'lara dayanıyor. Menüler, dekorasyonlar, birazdan göstereceğim bardak kaplıklarına kadar. Ve duvarlarda hem Fidel'le ilgili hem devrimle ilgili şeyler var. Gramma gazetesi var mesela her yerde. Onun dışında değişik resimler var. Küba'nın sokaklarında en çok gördüğümüz şey resmen bir dekorasyon gibi. Onlar için çamaşır asıyorlar hep böyle her yerde, dışarılara, evlerin önlerine. Burada da mekanın içine asmışlar çamaşırları. Duvarlarda müzik aletleri var. Hatta bir de tavanda uçan müzik aletleri var. Burası barımız. Hola. Biz de şurada oturuyoruz. Değişik, çerçeveli, pick-up'lı bir yerde. Bardak kaplarını gösterir misin? O bile mini bir plak. Ve duvarda da farklı ülkeden gelen insanlar isimlerini yazmışlar, imza atmışlar. Biz de buradayız. Evet arkadaşlar, Havana'daki ikinci haftamızdaki evimize geldik şimdi. Ve güzel bir sürprizle karşıladılar bizi. Buraya hoş geldin Duygu yazmışlar. Çok şirin değil mi?
Burası birkaç tane böyle farklı daireye kiraladıkları bir ev. Aynı zamanda evin sahipleri de aslında burada yaşıyordu. Ama şu an İspanya'dalarmış. Yanılmıyorsam İspanya oturumu vatandaşlığı almaya çalışıyorlar. Onların bir arkadaşı var, Eduardo. Burada bize o yardımcı oluyor. Şimdi bu normal odası, mutfağı, banyosu olan bir ev aslında. Gelin şimdi size içeriği göstereyim. Gelir gelmez bir tane de kedimiz oldu hemen. Ne olsun bunun adı? Amarillo olsun, sarı kedi. Gel bakayım dışarı. Ladino. Neyse bize anlatana kadar geçsin biraz. Burası mutfağımız arkadaşlar. Bayağı tabaklarımız, bardaklarımız, her şey var. Çok şirin bir dolabımız var. İlker'in kahve yapacağı alet hazır. Sadece kahve yok. Dışarıdan bir yerden kahve almamız lazım. Onun dışında ihtiyacımız olabilecek her şey var. Burası banyomuz. Bayağı eski bir ev. Tabii yine böyle yüksek tavanları, yüksek kapıları olan böyle eski İspanyol evlerinden. Ama bayağı yenilemişler içini buradakinin. Şimdi burada yatak odalarımız var. Şurası büyük olan. Güzel hazırlamışlar bize. Havlularımız, çarşaflarımızı bornoza kadar koymuşlar. Sabunla ilgili şöyle bir durum var. Sanıldığı kadar çok aşırı bir sabun eksikliği olmamakla birlikte mesela birçok evde ya da konakladığımız yerde böyle istemeden sabun olmaya da biliyor ama isteyince veriyorlar gibi bir durum var. Şampuan hiçbirinde daha görmedim. Burası da ikinci odamız. Burada da bize şapkalar bırakmışlar. Çeşit. Çıkıp Havana sokaklarında fotoğraf çektirmek istersek diye. Bakalım. Nasıl kovboy gibi oldum. Neyse sonuç olarak güzel bir ev bulmuşuz arkadaşlar. 6 gece artık buradayız. Havana'dayız, Küba'dayız. Şimdi arkadaşlar kısa sürede çok ciddi bilgi yüklemesi olduğu için bize birazcık hani anlat bitiremiyoruz durumu oldu. Artık videoyu burada tamamlayalım. Umarım çok kafaları karıştırmamışızdır. Aynen ve dediğim gibi bunlar bizim karıştı. evet, bizim duyduklarımız, bizim deneyimlerimiz ve gerçekten başka herhalde gördüğümüz hiçbir ülkeye benzemiyor. Herhalde değil öyle. Evet. Bambaşka bir ülke. Bu videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Küba ile ilgili birçok video kanalımızda var. Olmaya da devam edecek gibi görünüyor bu ara. Çok fazla çekim yaptık. Bize de enteresan geldiği için. Umarım size de buralar hakkında bir fikir verebiliyoruzdur. Abone olmayı, zil açmayı, zili kesinlikle açmayı unutmayın. Çünkü sonra YouTube videolarımızı abonelerimize bile göstermiyor bazen. Böyle kötü şeyler yapabiliyor. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kübalı YouTuber'lardan kaldı galiba. Galiba. Kübalı YouTuber'lardan kaptım. Görüşmek üzere.